Merhaba. Soruları cevaplarken bazen şöyle bir şey de oluyor mesela. Çok para harcamak gerekiyor mu alkolü olmak için? Alkolü beslenmeye nereden başlayacağım, nasıl yapacağım, nasıl alki olunur falan. Şimdi bilgi vermekten önce kulak çekmeli bir video olacak. Zaten sağlıklı olduğunu bildiğiniz şeylerin sınavını yapsam hepimiz geçeriz değil mi? Koyarsan önüne şu mu, şu mu, şu mu yani seçersin. İşte burada marul vardır. Atıyorum burada bir kek vardır. İşte burada da köfte vardır. Hani sıralarsın bunların hangisi anlamında. Şimdi alkali beslenmek zor falan değil. Zaten Akdeniz mutfağı dediğin şey aslında o. Yani ne kadar bitki yiyorsan o kadar iyi, ne kadar çiğ yiyorsan o kadar iyi mantığı. Nesi zor? Yani manav, pazar hepsi duruyor. Ben şöyle bakıyorum. Şimdi bilgiyi sıralayacağız. Yani nedir bu? Bitki yemek iyi dedik değil mi? Bitkinin altına baharatı, baklagili, meyveyi, sebzeyi, kuru yemişleri falan koyduk. Şimdi ben sabah evden çıkarken hocam ne yiyeceğim? İşte müsliğime süt koyayım içeyim falan mı? Ya da işte bir tost yiyorum iş yerinde, bir poğaça alıyorum, bir kruvasan alıyorum. Yani bunun karşılığında bir paket ceviz alıp yemek aklımıza gelebilir yani değil mi? Demek ki hiç zor bir şey değil yani. Bu bir mesela. İşte meyve yiyeyim mi yemeyeyim mi? Meyve bitki olduğuna göre yiyeceksin değil mi? Yiyebilirsin. Ya da neyi ne kadar yiyeyim? Eğer bir şey iyiyse onun miktarında sorun yok. Yani sen istediğin kadar salata, istediğin kadar zeytinyağlı, istediğin kadar çorba onları yiyebilirsin. Proteinleri biraz az tutacaksın ve işlenmişleri azaltacaksın. Yani et yeme diyen de yok aslında. Hani yumurta da değil, o da değil, bu da değil. Ne yapacaksın? Eğer mesela tereyağı iyi bir yağsa, kısa zincirli olduğu için ve çok hızlı enerjiye döndüğü için, beyin içinde, bağırsak içinde, mitokondri içinde yüksek enerji olduğu için tereyağı kullanırken, bu Hindistan cevizi yağı da olabilir, yandaşlarına bakacaksın. Ekmeğinin üzerine, tam buğday, man buğday falan değil yani, ekmeğin gene de ekmeğin üzerine onu sürüp üstüne de reçel sürersen ya da bal, hani bal da iyidir diye onları kombin yaptığında tabii ki o zaman o trigliserit olarak işe yarayacağına yağ olarak depolanıyor yani. Çünkü daha basit bir enerjiyi yanında koymuş oluyorsun. Vücut tabii ki onu tercih ediyor. Demek ki bir şeyler iyi ama onlar kendi iyi kardeşleriyle beraber bir arada olmaları lazım. Ve onların miktarlarında sorun yok. Arkadaşlarına yemeğe gideceğim, ne yapıyoruz? Yani eğer balık salata iyiyse ve doymadıysan bir tane daha balık salata yiyebilirsin. Senin de oturup oradaki ne bileyim rakıya, işte ne bileyim helvaya, beyaz peynire, kızarmış ekmeğe falan dalman gerekmiyor. Balıkçıda bir sürü sebze yemekleri var yani hani meze olarak. Yani alkali beslenmek bir mesele değil. Bence bahane. Çok da kolay. Hiç de bir şey kaçırmış olmuyorsun yemekten. Akıl düşünmeye ya üşenmekle ilgili bir şey. Ama ben yani şöyle söyleyeceğim. Çocuklar için özellikle ne kadar bunu devreye sokarsak o kadar iyi. Çocuğum işte tatlı istiyor. Gerçekten içeriği işte kuru meyvelerden, ne bileyim badem unundan falan filan oluşan tatlı versiyonlarını yapmak için Google dolusu tarif var. Onlar yapılabilir, satın alınabilir. Bunları vermek varken orada üşenmeler falan değil mi? Çocuğa anneanne keki vermeler falan onlar yanlış yani. O yüzden hani alkali beslenme pahalıdır falan bunu anlamsız buluyorum. Buradaki pahalılığın altını şöyle çiziyorlar. Zaten aslında o bıraksan evinde normal işte kekini, pastasını, böreğini, makarnasını, köftesini falan yiyecek biri diyor ki işte ben bitkiler GDO'lu ve zirai ve ben almayacağım marketten. Ama sen zaten kötü bir şey yiyorsun ya da mevsiminde yiyeceğim. Yani iyi yapmak için sıraya girmek lazım. Eğer çok her şeyi bitirdiysen ve en idealsen organik pazara gidip mevsiminde ziraisiz falan alabilirsin. Yani o tabii ki pahalı sınıfına girer. Ama onun öncesinde işte şimdi mevsimi değil domates yiyeyim mi derken bak bakalım domatesin yerine ne yiyorsun? Yani mevsimde olan bir şey mi yiyorsun onun yerine sebze olarak? Yoksa onun yerine işte ne bileyim hani bizim uygun bulmadığımız bir börek, pasta vesaire bir şey mi yiyorsun? Yani bakmak
lazım orada. Onun için aslında zor bir şey değil. Biraz manavla muhatap olmayı gerektirir. İlla herkesin sebze suları sıkmasına falan gerek yok. Öyle bir şey değil ama miktarlar ne kadar çoksa o kadar iyi. Yani gövdene her gün ne kadar yani bunun zararı diye bir şey yok. Yani ben diyelim ki bir tane salatalık mı yiyeyim, 1 kilo mu yiyeyim? 1 kilo gene avantaj sınıfına girer. Yani 1 kilodan bir tane fazlası zarar gibi değil, öyle çalışmıyor. O yüzden özellikle sebzeler öyle. Baharatlar, bir düşünün bakalım. En son ne zaman mesela zencefil yemek aklınıza geldi? Sumağa denk geldiniz. Böyle bir baharat şeyi yapıp, kasesi yapıp, bütün aklınıza gelenleri koyup işte ne bileyim naneler, kekikler. Ben şey değilim yani, gurme şef falan değilim. O yüzden ben sadece bilgi olarak söylüyorum. Ben üşeniyorsam zerdeçalı öğle yemeğe giderim, hapını alırım. Ama herkese de suplement denilemeyeceği için düşünmen lazım. Günde kaç kere yiyorum? Haftada kaç kere? Çiğ sarımsağa kaç kere denk geldin? Soğan en son yedin mi? İşte brokoli marifet deniyor ama hani denk geliyor mu sana bakalım. Yani görüldüğü üzere aslında dönüp bakılınca esasında günler geçiyor ki bu iyi denen gruptan çok az yediğimiz, işte koca bir etin yanında 2 tane salataya çatal sokarak bu işi hallettiğimiz zannettiğimiz oluyor. Onu bırak, yani yeterince su içerek işte yaz mevsiminde bile o terlemeye onu bile yerine koymuş olmuyoruz falan. Yani onun için alkali beslenme işinde bir atlı deve bir durum yok. Bildiğin sağlıklı beslenme. O yüzden diyet başlığı arayıp böyle acaba o mu bu mu dememek lazım. Hepiniz cevapları biliyorsunuz. Bilinmeyi reddeden şey orada disipline olmayı engellemek ve ertelemek. Hatalı davransan bile yanına koyacağın yandaşları durumu düzeltir. Var ya bu lahmacun yerken yakalandığı hikayesi. Lahmacunun önüne koyduğunda un var, değil mi? Birazcık da kıyma var. Bunları beğenmedik diyelim. Koy onu önüne ve düşün bakalım ben bu zararı nasıl bertaraf ederim? Önünde zaten mesela sumak var. Sumak, orak, yani antioksidan değeri en yüksek baharat aslında. Geleceğin zerdeçalı yani. Sumağı dök üstüne. Hatta restoranın şefi bana sinir olduğu gibi hani neredeyse önünden kaçırmak istesin çünkü tamamını dök. Sebzeler iste içine sarmak için. İşte bol limon sık. Yanında şalgam suyu iste. Mor bitkinin özü yani. Onu iç. Aynı şeyi işte baharatsız, sebzesiz ve kola ile içmek var. Böyle yemek var. Bu şekilde yiyen orada 10 üzerinden 1 zarar alırken öbürü 10 üzerinden 5 zarar alıyor. O zaman o zararlıymış gibi oluyor. Böyle bu işler yapılabilir. Hani et yiyorsun ama yanında ondan çok daha fazla miktarda sebzeye. Sebze yemeye üşendiysen mutlaka işte ya smoothie'sini yap ya suyunu sık. Ay hangi makine falan delirme yani. Çıtır çıtır yesen de olur. Evdeki X bir makine de olur. Soğan doğradığın blenderda da yapabilirsin. İlla öyle fanfin şeyler olması gerekmiyor. Önemli olan gövdene hangi sebze, hangi bitki olursa olsun daha çok koymak. Bak mesela zeytin iyi ya, zeytinin ağacının yaprağı ya da işte başka böyle yani şunlar çıkmaya başladı. Şunun da yaprağı, yani bir sebzeyi meyve yiyoruz, bir de o ağacın yaprağı. Yani bitkiler o kadar iyi bir şey ki mesela havuç toprağın altında gömülü ve havuç iyi diyoruz ya, kesiyorsun atıyorsun tepesini ya da enginarın dışını. Hayır, o dışarıdaki yapraklı kısımlar daha iyi. Yani bilgi bir mercimeğin kendisi mi yoksa mercimeğin ekilip de çıkmış yeşillenmiş filizi mi iyi? Ya gittiği zaman evet o filiz iyi dendiğine göre henüz onları dememişken biz mercimeği de filizli yiyin, havucun da yaprağını yiyin, işte karpuzun da sadece kabuğunu yiyin falan diye olayı delirtmemişken, henüz yiyebiliyorken bence normal Türk mutfağı işte zeytinyağlıydı, salataydı, sebzeydi, bol miktarda yiyiniz. Çünkü zaten yakında onları bile, o zaman işte alkali beslenme veya ideal beslenme bayağı zor olacak yani o kadar ekstrem bilgiler devreye girince. Ama oraya girmediğine göre hiç düşünmeden her elinize attığınız işte sebze, meyve, baharat vesaire bunlar alkalidir kardeşim deyip gayet güzel yiyebilirsiniz. Zor bir şey yok yani.